Yaklaşık 12 bin yıl önce. İnsanlık tarihinin henüz en başındayız. Yazı yok. Metal yok. Tekerlek yok. Henüz piramitler ortada yok. Stonehenge'in yapılmasına ise yaklaşık 6.000 yıl var. Fakat Güneydoğu Anadolu'da insanlar, ağırlıkları 40 ila 60 tonu bulan devasa taş sütunlar dikiyor. Üzerlerine son derece ayrıntılı hayvan kabartmaları işliyor ve bugün bile hayranlık uyandıran bir yapı kompleksi inşa ediyordu. Peki bu insanlar kimdi? Bu sorunun cevabı, Göbekli Tepe'nin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Avcı toplayıcılar mı inşa etti? Bilim dünyasında en yaygın kabul gören görüşe göre Göbekli Tepe'yi, bölgede yaşayan avcı toplayıcı topluluklar inşa etti. İlk bakışta bu fikir şaşırtıcı gelebilir. Çünkü yıllarca bize avcı toplayıcı insanların küçük gruplar halinde dolaştığı, basit yaşamlar sürdüğü öğretildi. Ancak Göbekli Tepe bu düşünceyi kökten değiştirdi. Kazılarda bulunan taş aletler, hayvan kemikleri ve diğer buluntular, buradaki insanların büyük ölçüde yabani hayvan avladığını ve yabani bitkiler topladığını gösteriyor. Yani henüz tam anlamıyla yerleşik çiftçiler değillerdi. Fakat bu, örgütlenemedikleri anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, yüzlerce insanın belirli dönemlerde bir araya gelerek bu anıtsal yapıları ortak emekle inşa etmiş olabileceğini düşünüyor. Bu görüş bugün arkeologların büyük çoğunluğu tarafından destekleniyor. Ancak, bu açıklama yeni bir soruyu doğuruyor. Avcı toplayıcı insanlar böylesine büyük bir organizasyonu nasıl kurabildi? Bazı araştırmacılar ise Göbekli Tepe'nin tek bir grubun değil, farklı toplulukların ortak projesi olduğunu düşünüyor. Bunu destekleyen bazı ipuçları var. Göbekli Tepe'nin bulunduğu bölge, farklı avcı toplayıcı grupların buluşabileceği stratejik bir konumdaydı. Belki de yılın belirli zamanlarında yüzlerce insan burada toplanıyor, hem ritüeller gerçekleştiriyor hem de yeni yapılar inşa ediyordu. Böyle bir işbirliği, aynı zamanda insanların bilgi paylaşmasını, yeni fikirler geliştirmesini ve daha karmaşık bir toplum yapısına geçmesini de sağlamış olabilir. Eğer bu doğruysa, Göbekli Tepe yalnızca taşlardan oluşan bir yapı değil, insanlığın ilk büyük ortak projelerinden biri olabilir. Bir başka görüşe göre bu yapıların arkasında deneyimli taş ustaları ve organizasyonu yöneten kişiler bulunuyordu. Çünkü sütunların simetrisi, kabartmaların kalitesi ve yapıların planlı yerleşimi tesadüf gibi görünmüyor. Bu durum, bazı kişilerin taş işçiliğinde uzmanlaştığını düşündürüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu kişiler hakkında elimizde doğrudan kanıt yok. Onların kral, rahip ya da yönetici olduklarını söyleyebileceğimiz hiçbir yazılı belge bulunmuyor. Bu nedenle bu fikir, mantıklı olsa da kesin olarak doğrulanmış değil. Göbekli Tepe'nin popüler kültürde en çok konuşulan iddialarından biri de burayı çok gelişmiş, bugün tamamen kaybolmuş bir uygarlığın inşa ettiği yönünde. Hatta bazı kitaplar ve televizyon programları, Atlantis benzeri bir medeniyetten ya da dünya çapında unutulmuş bir uygarlıktan söz ediyor. Bu fikir neden ilgi görüyor? Çünkü 12 bin yıl önce böyle bir yapının varlığı gerçekten şaşırtıcı. Ancak bugüne kadar yapılan kazılarda bu iddiayı destekleyen güvenilir arkeolojik kanıtlar bulunmuş değil. Ne gelişmiş metal teknolojisine ait izler var. Ne yazılı belgeler. Ne de kayıp bir uygarlığın varlığını doğrulayacak başka bulgular. Bu nedenle akademik çevreler, bu görüşü kabul etmiyor. Yine de bu teori, Göbekli Tepe'nin gizemini seven birçok insanın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bugün elimizdeki en güçlü kanıtlar, Göbekli Tepe'yi bölgede yaşayan avcı toplayıcı toplulukların, muhtemelen farklı grupların işbirliğiyle inşa ettiğini gösteriyor. Fakat bu insanların nasıl örgütlendiği, kimlerin liderlik yaptığı, iş bölümünün nasıl sağlandığı ve yüzlerce insanı aynı amaç etrafında kimin topladığı, İşte bunlar hala tam olarak cevaplanabilmiş değil. Belki de asıl gizem, Göbekli Tepe'yi kimin yaptığı değil. 12.000 yıl önce insanların, bugün bile hayranlık uyandıran böylesine büyük bir projeyi nasıl organize edebildiğidir.